İyi kötü hoşsun hala, buralarda harcanma. Bir şey oluyor orada. Suya düştü la. Biraz. Ne düştü o suya öyle? Herkese selam. Merhabalar. Bugün Kanada'da eğitimle alakalı konuşacağız. Direkt konuya başlayalım istersen. Konuya başlamadan önce ben şey diyeyim ya. Şimdi bakın bizim burada söyleyeceğimiz şeyler tamamen bizim kendi fikrimiz. Biz daha burada 8 aydır buradayız. Hani 25 yıldır burada yaşayan gibi bir deneyimimiz olamaz zaten. Ama bu tamamen dediğimiz gibi bizim yorumumuz. Yani bizim beğendiğimiz şeyi siz beğenmek zorunda değilsiniz. Tekrar söylüyorum. Ve sizin beğendiğiniz şeyi de biz beğenmek zorunda değiliz. Bana göre burada güzel olan bir şey Türkiye'de kötü olabilir. Türkiye'de güzel olan bir şey burada kötü olabilir. Bu tamamen bizim yorumumuz. Yani bize göre olan bu. Hani o yüzden yorum yaparken lütfen bunlara dikkat edersek sevinirim yani. Seviniriz. Kırıcı olmayalım lütfen birbirimize karşı. Yok, kırılmayız da yani ya bizim amacımız burada zaten insanlara hani yardım etmek gibi baktığın zaman. Buraya gelmeden önce hani biz video araştırmaları yapmıştık işte ama çok bir şey bulamamıştık. Hani o yüzden elimizden geldiğince bilgilendirmeye çalışıyoruz yani, öyle söyleyelim. Hadi buyurun. Girelim bakalım. Girelim. Notlarımızı da aldık bu arada, hani çok şey yapmayalım diye. Daha doğru bilgi vermek için. Evet. Şimdi ilk olarak üniversite ve kalıcı olarak burada iki türlü lise sonrasında alabileceğiniz eğitim seviyesi var. Bununla alakalı konuşalım istersen önce. Kalıcı ve üniversitenin farklarından bahsedelim. Şimdi şöyle, kalıcılarda 3 dönem var. Ki biz bunu gelmeden bilmiyorduk. Evet. Keşke bilseydik mesela. Yani bir Ocak dönemi ve Nisan arası olan bir dönem. Sonrasında Mayıs ve Ağustos arasında olan bir dönem. Bir de Eylül ve Aralık ortasında olan bir dönem var. Burada Mayıs ve Ağustos dönemi yaz dönemi olarak geçiyor. Biz normalde Türkiye'de böyle bir şey olmadığı için ya da sadece yaz okulu olduğu için, ki o da sizin isteğinize bağlı olarak aldığınız bir şey, yaz döneminin olduğunu bilmiyorduk açıkçası kalıcılarda. Bu bence en büyük farklardan biri. İkinci olarak buradaki üniversitelerde de yine Türkiye'dekinin aynısı gibi Eylül ve Aralık dönemi var. Güz dönemi olarak geçiyor. Bir de Ocak ve Nisan dönemi var. O da kış dönemi olarak geçiyor. Burada da yine yaz okulu fırsatları var ama bu gideceğiniz üniversiteye göre, bölgeye göre, okuduğunuz bölüme göre değişkenlik gösteren bir şey. Genel hatlarıyla üniversitede 2 dönem var, 1 yıl içerisinde, kalıcıda 3 dönem var diye özetleyebiliriz bunu. 4 aylık tatil var işte üniversitede. Aynen. Kalıcıda yok yani. Evet. Hani 2 haftalık aralıklar var kalıcıda dönemler arasında. Ben de eğitim şeklinden bahsedebilirim. Onda da şöyle işte kalıcıda, ya bu benim deneyimlediğim bu arada yine. Tabii hani yine araştırdık aynı zamanda da. Kalıcıda mesela haftada 20 ile 25 saat dersiniz oluyor. Onda da şundan çok fazla böyle atölye dersleri falan alıyor. İşte ben şimdi belki daha önceden izlemeyenler vardır. Construction Engineering Technician bölümü okuyorum ben. Algonquin College'da. Benim bölümüm 2 yıllık. Ve dediğim gibi hani biz işte atıyorum çimento yapıyoruz, yok işte ölçümler yapıyoruz. Hani saha çalışmaları falan filan çok fazla olduğu için genelde 20-25 saat oluyor laboratuvar dersleri birlikte. Ama genelde hani bizim araştırdığımız kadarıyla üniversitelerde böyle çok fazla şey yok. Hani saha çalışması falan olmadığı için genelde dersler 12 ile 18 saat arası değişiyor haftalık. Bölümden bölüme değişiyor tabii yani. Ya o da, ama onun da sebebi işte hani dediğimiz gibi saha çalışması falan yok ama bu sefer de evde bir 10 ekstradan bir 10-15 saat arası da hani projeler için, işte ödevler için falan ya da sınava çalışmak Vize için final için vakit ayırmanız gerekiyor. O şekilde de diyebilirim bunu da. Eğitim ücretleri var. Bunu da Elif anlatabilir bence. Tamam. Şimdi eğitim ücretleriyle alakalı biz Ömer'in zaten okuluna hani ödüyoruz. Ama onun dışında da üniversitelerle alakalı bir fikrimiz olsun diye ben daha öncesinde araştırmıştım burada yüksek lisans için ama hani detaylı direkt Ömer'in bölümüyle alakalı üniversite okumuş olsaydı ne kadar ödeyecek olurduk diye bir araştırma yaptık. O yüzden detaylı bir karşılaştırma yapacağız şimdi. Şimdi yıllık ücretler olarak konuşacağım burada. Ama az önce dediğim gibi kalıcıda 3 dönem var ve üniversitede 2 dönem var. Şimdi kalıcıda 3 dönemlik fiyat $30.000 total. Yani dönem başına $10.000 gibi bir para ödüyorsunuz. Evet. Tabii ki bu arada bu yani yaşayacağınız şehre göre kesinlikle değişir. Okula göre her şey kesinlikle değişir. Yani daha kırsal şehirde diyeyim. Mesela New Brunswick mesela atıyorum. Daha ucuzdur kesinlikle oralarda bu daha fiyatlar. ucuz yani. Ama Vancouver'da daha pahalı. daha mesela. pahalı olanlar da var. Toronto'da da muhtemelen Tabii daha canım, pahalıdır diye Toronto düşünüyorum. Üniversitesi zaten. Biz burada Algonquin College'da, Ottawa bölgesindeki Algonquin College'da $10.000 dönemlik bir para ödüyoruz. Ortalamada bence bu şekildedir diyebilirim yani. Üniversitede ise 2 dönem için yani güz dönemi ve kış dönemi için yıllık olarak 50.000 Kanada doları civarı bir para ödemeniz gerekiyor. Bu arada bu yıllık ödenen bir para. Şimdi Ömer'in okulunu biz her dönem başında, dönem başlamadan önce belirli bir süre veriyorlar size. Birkaç hafta bir süreniz oluyor. O birkaç hafta süre içerisinde ödememiz gerekiyor. Ama bunu yıllık olarak ödüyormuşsunuz. Bu da böyle ekstra bir bilgi. Bu arada bu fiyatlara neler dahil?
Zaten kendiniz internet sitesine baktığınız zaman direkt bölüm detaylı, orada fiyatlandırma listeleri vesaire zaten görebilirsiniz, bunlara ulaşabilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim, en kısa ve en önemlisi, sağlık sigortası bu fiyatların içine dahil, ki burada çok çok önemli bir konu bu. Çünkü sağlığa erişim Türkiye'deki kadar kolay ve ücretsiz değil. Kendiniz eğer okulda bir sağlık sigortanız dahil değilse ya da eğitim dışında bir sebepten dolayı geliyorsunuz, sağlık sigortası zaten yaptırmanız gerekiyor sağlığa erişim için. Onun dışında bir de ulaşım dahil bu ücretlerin içine. Yani metro, otobüs, tramvay gibi bütün toplu taşımaları ücretsiz bir şekilde ve sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu da okul süreciniz boyunca. Yani her dönem için mi yenilemek gerekiyordu onu? Tabii. Ama şöyle işte, ya size bir öğrenci kartı veriyorlar. O öğrenci kartının içinde, ya o sizin hem öğrenci kartınız hem de bu otobüste falan bastığınız kart, yani o hani her şey onun içinde olmuş oluyor zaten. Ya onun dışında ben şey de belirtebilirim. Mesela yine ben de kendim not almıştım. Şimdi bu fiyatlar şimdi bayağı yüksek bu arada. Hani TL'ye falan çevirdiğinizde gerçekten çok yüksek. Yani onun için biz zaten bir birikimle gelmek gerekiyor da. Ama şimdi şöyle, mesela şimdi bu fiyatlar fazla, bunu veriyoruz ama kalıcın bize sağladığı olanaklardan bahsedeyim biraz mesela. Hani verdiğiniz parayla karşına ne alıyorsunuz ders dışında. Şimdi bir kere benim en önemsediğim şey okulun temiz olması bir kere. Evet. Okul çok temiz yani. Hani hem içi hem dışı gerçekten sürekli temizlenen yerler. Onun dışında mesela okulun tuvaletleri gerçekten çok temiz. Hani ve tuvalet kağıdı sürekli yenileniyor. Tuvalet kağıdı kesinlikle var. Hani tamam, mesela bu çok basit bir şey ama var bu çok yani. basit bir şey değil. Bu arada bu konuda şu an tuvalet konusundan bahsetmişken ben mesela Türkiye'de hem Kocaeli Üniversitesi'nde bir yıl okudum. Daha sonra Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir'deki Osman Gazi Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptım. 2 tane üniversitede de hani bütün bir öğretim hayatım boyunca hiçbir tuvalette bir tane tuvalet kağıdı gördüğümü hatırlamıyorum yani. Tabii ki bu işte Türkiye'deki eğitimin ücretsiz olmasından belki etkileyen bir şey. Yani devlet buna belki ekstra bir yatırım yapmak istemiyor, ekstra bir ödenek ayırmak istemiyor. Bilemiyorum sebebini. Hatta işte bak, bir de buna ekstra olarak mesela şimdi bazı üniversitenin bazı böyle hani her building'inin bir tane böyle adı var, işte atıyorum A building, işte ya bina diyeyim daha doğrusu. Her binanın da tuvaleti kendine göre bu arada. Mesela bir tane binadaki tuvaletler unisex. O tuvaletlerde de şöyle bir şey oluyor. Mesela ben normalde bütün kadınlar tuvaletinde var da hani ben unisex'lerde görebildim yani. Mesela oda gibi zaten tuvaletler. Mesela ben bir girdim, içinde şey var mesela, işte hijyenik ped var. Ondan sonra tampon var. Böyle şeyler de sağlanıyor. Hatta onun dışında şöyle bir şey var mesela okulda. Atıyorum siz alkole bağımlısınız ya da atıyorum uyuşturucuya bağımlısınız. Ya bir şeye bağımlılığınız var mesela. Bu bağımlılıktan kurtulmayla ilgili okulun bir merkezi var. Ondan sonra sizin mental sağlığınızla ilgili bir merkez var. Bir sıkıntı yaşadığınız zaman gidip orayla konuşabiliyorsunuz ki zaten bunu her hoca her dönemin başında size bunu hatırlatıyor. Diyor ki hani dersler diyor tamam önemli ama hiçbir şey sizden önemli değil. Eğer diyorsanız ki hani bu bölüm, bu dersler beni çok bunaltıyor, ben çok kötü hissediyorum, işte intiharı düşünüyorum falan gibi diye düşünüyorsanız lütfen diyor gidin yani buraya. Hani bunun her seferinde bunu hatırlatıyorlar. Onun dışında hatta şöyle de bir şey var. Ücretsiz olarak mesela siz orada cinsel eğitim alabiliyorsunuz, mesela cinsellikle ilgili eğitimler. Hatta üstüne işte böyle bedava kondom falan dağıtıyorlar yani. Hani böyle şeyler bile var. Mesela bunlar benim çok hayret ettiğim, çok da hoşuma giden şeyler yani. Evet, Çok yani güzel şeyler, çok güzel bilinçleniyorsun farkındalıklar. aslında yani. Evet. Bütün bu esnada. Bu arada bu fiyatları söylerken şunu söylemeyi unuttum. Şimdi Kanada'da tercih edebileceğiniz okullar çok geniş çaplı. Yani bir özel üniversiteler ya da özel college'lara gidebilirsiniz. Bir de devlet üniversiteleri ve devlet college'larına gidebilirsiniz. Hepsi ücretli. Yani ben bu ücretlerden bahsederken biz devlet college'ları ve devlet üniversitelerinden bahsediyoruz Ottawa'daki. Hani ona rağmen bu fiyatlar, özeller hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bir araştırmamızı yapmadık o konuyla alakalı. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Özel okullara gittiğiniz zaman sonrasında work permit alma olayınız, yani burada kalıp göçmenliğe devam etme ihtimaliniz çok daha zor oluyor. Devlet buna biraz kısıtlamalar Hatta getirdi. imkansız gibi bir şey. Çünkü öyle daha önce sıkıntı yaşamışlar bu konuda. Haklılar bu arada. Yani şimdi o detaya girmeye gerek yok da özel okullardan dolayı bayağı sıkıntı yaşamışlar. O yüzden onu kısıtladılar diyebiliriz. Evet, ben bir de şimdi böyle başvuru sürecinden bahsedeyim. Şimdi bunun için önce bir bölüm seçmek gerekiyor. Bölüm seçmek dediğimizde yani bu neden önemli onu söyleyeyim. Çünkü artık Kanada Devleti'nin yine yeni yasaları var ve diyorlar ki benim dediğim bölümlerde okumanız lazım. Eğer bu bölümlerde okumazsanız okul sonrası ben size çalışma izni vermem diyor. Aşırı da daraltmamışlar bu arada. Liste yine uzun. Yine bir sürü şey var ama hani her şeyde yok. Hani bilmiyorum, mesela atıyorum belki siz mesela pastacılıkla ilgili bir geçmişiniz vardır mesela. Onunla ilgili bir bölüm okumak istiyorsunuzdur. Ama o bölüm buna dahil değildir. O zaman mesela çok zorlanırsınız. Yani çünkü okul okuduktan sonra ülkenize dönün diyorlar yani bildiğiniz. Ya benim mesela şöyle, ben teknik bir geçmişim olduğu için ben inşaat bölümünü seçmek istedim. Ve bu dahildi yani bu bölümler arasında. O yüzden ben bu bölümü seçtim.
Bölüm seçtikten sonra zaten genelde böyle aynı yakın oluyor ama dil skoru almanız gerekiyor. Dil skorunu da şöyle şimdilik 3 sınav geçiyor gibi bir şey. Galiba 4 de olabilir de onu tam olarak bilmiyorum. Hiçbir bilgimiz olmadığı için biz bildiklerimizi söylerim yani. Ya bu en ünlüsü zaten IELTS ve TOEFL normalde. Evet. IELTS'te 6,5 ortalama istenir. Hani overall toplam. Ve hepsinden en az 6 puan olması gerekiyor. Yani 4 bölümden. Onu da şöyle diyeyim yani o da biraz kafa karıştırıcı olabiliyor bazen. Mesela sizin ortalamanız 6,5. Atıyorum işte o 4 bölümden hani işte listening, speaking, writing bir de ne vardı? Reading. Mesela bunlardan bir tanesi 7, bir tanesi 5,5 ise olmuyor yani. Evet. Hani minimum 6 olması lazım hepsinin. Bundan bahsediyorum yani. Onun dışında TOEFL'da da 86 ile 88 arasıymış. Bu yine okuldan okula değişen bir şeymiş. Ve hepsine de minimum 22 alınması gerekiyormuş. Öyle yazmışlar. Bir de Duolingo var. Duolingo sınavı zaten vardı ama böyle okullar tarafından çok kabul edilen bir şey değildi. Evet, Artık bu yavaş yavaş kabul edilmeye başladı. Ve bayağı da hani çok global olacak diye söyleniyor. Çünkü Özellikle Amerika kıtasındaydı. tabii. Çünkü bunun sebebi zaten hani sınavın online olması. Hani IELTS'in online seçeneği falan vardı. Şu an nasıl bilmiyorum ama Duolingo tamamen %100 online olan bir sınav ve daha kısa sürüyor IELTS'e falan zaten. Hani ben IELTS'e girdiğim için söylüyorum. Duolingo'da da şöyle bir seçeneğiniz var. En az 120 almak zorundasınız ve hepsinin de en az 105 olması lazım. Bir de literacy diye bir kısım var. Bu da okuma yazma. Aynen okuma yazma diye geçiyor. Bunun da en az 120 olması lazım. Bu şartları sağladıktan sonra zaten okula başvurabiliyorsunuz. İşte üniversite mezunuysanız hani lisansüstü bir programa başvuruyorsanız üniversite diplomanız gerek. Okula sunmanız lazım. Çünkü belli bir ortalamanın altında olduğu zaman kabul alınmıyor. Ortalama kaç onu bilmiyorum tam olarak. Ya da lise diploması işte. Aynı mesela ben gibi işte kalıca falan gidecekseniz. Ondan sonrasında okulunuza başvuruyorsunuz. Kabul mektubunu bekliyorsunuz. Onun dışında bir de en son olarak işte okuldan hani kabul mektubunu aldıktan sonra size bir de vizeye başvurmanız için PAL diye bir şey veriliyor. Ya bu da şey işte daha önceden böyle Quebec eyaletinde olan hani vizeye başvurmadan önce bir de Quebec'ten izin almanız gerekiyordu. Şimdi de Ontario'dan izin alıyorsun gibi bir şey oluyor. Tabii o kadar zor değil ama hani okuldan kabul aldığınız zaman zaten size bu PAL'i veriyorlar genelde yani öyle söyleyeyim. Şimdi bir de istersen öğrenci vizesiyle çalışmak nasıl oluyor onlardan bahset birazcık. Tamam olur. Zaten ben o şekilde çalışıyorum. Deneyimim var yani. Ya şimdi bunda şöyle bir şey var. Şimdi yine benim deneyimim olmayan ama bildiğim bir şeyi söyleyeyim. Şimdi burada dil okuluyla gelmeyi düşünen insanlar da oluyor. Onlar için bilgi verelim. Evet. Şimdi dil okuluna geliyorsanız normalde çalışma izniniz yok. Şu şekilde. Eğer 6 aydan azsa bu dil kursunuz sizin o zaman size çalışma izni vermiyorlar dil okulu olduğu için. Ama eğer sizin dil okulunuz 6 aydan fazlaysa o zaman size normal yine her öğrenci gibi 24 saat çalışma izni veriyorlar. Evet. Haftada. Onun dışında zaten yine dediğim gibi her öğrencinin normalde 24 saat çalışma izni var. O da şu şekilde. Şimdi mesela biz bu college'da 3,5 ay, 4 ay falan sürüyor her sömestr. Her iki sömestr arasında 2 hafta boşluk var. Ondan önce, onu anlatmadan önce bir de şeyi söyleyeyim. Her dönemde bir de bir haftalık daha bir ara var. Reading Week diye geçiyor bu. Hani okuma haftası diye geçiyor. O aralık da var. Onu da söyleyelim. Niye söylüyorum bunu? Çünkü mesela burada öğrenci vizesi olan öğrenciler bu tatillerde full time çalışabiliyorlar. Şimdi önce bunu college üzerinden gideyim. Ama bu tatillerde full time çalışmanız için o tatilin minimum 7 gün aralıksız olması gerekiyor. Bunu da söylememin sebebi mesela çünkü bir günlük tatil oluyor mesela. Adam diyor ki ben burada full time çalışayım diyor mesela. Öyle değil yani. Hani bundan bahsediyorum. O Reading Week'te de istediğiniz kadar çalışabiliyorsunuz. Bu bahsettiğimiz 2 haftalık aralıkta da istediğiniz kadar çalışabiliyorsunuz. Bu college için olan. Evet. Üniversite için olan daha iyi. Ki keşke bizim de öyle olsaydı yani. Üniversite için olanda da şöyle bir şey var. Dediğimiz gibi işte okul zaten kış dönemi Ocak'ta başlıyor. Yine Nisan ortası, Mayıs gibi bitmiş oluyor. Ondan sonrasında sizin 4 ay izniniz oluyor. Bu 4 ay boyunca istiyorsanız 2 işte çalışın. Hani gece güvenlik ol, gündüz garson ol falan. İstediğiniz kadar çalışabiliyorsunuz. Sınırsız bir şekilde. Bu çok süper bir şey yani. Çünkü o 4 ay boyunca okul paranızın çoğunu toplarsınız. Süper bir şey. Ama college'da bu, yani benim durumumda bu maalesef olmuyor yani. Böyle bir şeyimiz var. Çalışma iznini de böyle özetleyebiliriz. Bundan sonra da kalacak yerle ilgili konuşabiliriz. Hani bunu da Elif anlatsın bence. Şimdi kalacak yerle alakalı da yani birçok seçeneğimiz var yani diye tahmin edebileceğiniz gibi. Yurt var zaten en başında. Okulların sağladığı yurtlar var. Onun dışında homestay dediğimiz bir terim var burada. Homestay yapabiliyorsunuz. Homestay'de bir ailenin yanında kalmak genelde lise öğrencileri ya da kısa dönemli gelen dil okulu öğrencilerinin çok yaygın olarak yaptığı bir yöntem bu. Ya da bir oda kiralayabiliyorsunuz. Bu da var. Onun dışında bizim yaptığımız gibi evde de kalabilirsiniz. Şimdi bunların fiyatlarıyla alakalı da biz genel geçer bir bilgi topladık. College'daki bir yurt parası yaklaşık $1500 falan geliyordu dönemlik diye hatırlıyorum. Onun dışında eğer bir oda tutacaksanız ya da homestay yapacaksanız çok geniş yelpazedeki bir konu bu.
O yüzden bunun hakkında net bir fiyat bilgisi vermemiz doğru olmaz. Ama mesela ortalama bir oda fiyatı sence nasıldır? 600-700 dolar falandır herhalde. Ya şöyle, o yine konumuna da bağlı. Mesela şöyle, Hı hı. üniversitene çok yakındır ve Hı hı. downtown'dadır mesela. O zaman 1000 dolara falan geçebilir. Evet, geçebilir. Çünkü okula yürüyerek gideceksin ve atıyorum downtown'da zaten hani çok merkezi bir yerde olduğu için. Ama atıyorum şehrin biraz dışındaysa o zaman Hı hı. 500'e bile bulursun. Evet. Ya da atıyorum o kalacağın ailenin insafına göre belki sonradan düşürebilirler yani. Çok hiç para Aynen. bile almayabilirler O ya. Bu konuda çok bir şey değişken bir şey. diyemiyoruz Çok yani. değişken bir şey yani bu. Ama bu arada mesela yurt şeyleriyle alakalı da yine üniversiteye ya da kalıcıdan kalıcıya değişebilir. Biz Ömer'in kalıcı için araştırdığımız zaman bir konaklama için ücret veriyorsunuz. Onun dışında bir yemek planı seçmeniz gerekiyordu. Evet. En düşük yemek fiyatını seçtiğinizde light plan olarak geçiyor. En düşük ücretli fiyat. Light plan'in fiyatını söylüyorum ben burada, aslında 1500 dolar gibi. Onun dışında ev ücretleri de Ottawa için genel olarak, yani yine bu downtown'da yaşayıp yaşamadığınıza ya da şehir merkezinin dışında yaşayıp yaşamadığınıza göre ya da kaç artı kaçta yaşamak istediğinize göre değişken bir konu. Ama yani bu kiralarla alakalı belki başka bir video yaparız, bilmiyorum, ama böyle ortalama hani çok kafadan sallama bir fiyat vermek gerekirse 1800 dolar diyebiliriz bence 1+1 ve stüdyo daireler için. Evet. Ya bu dediğimiz gibi hani downtown'da farklı fiyat. Biraz şehrin dışında farklı Hı hı. fiyat. İşte basement'lar farklı fiyat. Her şey çok değişken bir şey. Bir de yurtla ilgili ben şunu söyleyebilirim. Hani küçük bir şey. Mesela bu 1500 dolara veriyorsunuz ama içinde ne var? Bunun içinde hani Wi-Fi dahil, suyu dahil, elektriği dahil hiçbir şey ödemiyorsunuz zaten. Hı hı. Sadece çamaşır yıkarken bir para ödüyorsunuz. O da şey işte hani çamaşır makineleri var. Onlar zaten parayla çalışıyor. Hani işte çamaşır yıkama başına 2.30, 2.50 o civarda bir dolar ödüyorsunuz. Gene onun dışında her şey dahil. Bir de dediği gibi işte yemek planı seçmeniz gerekiyor. Ona bizimkisi en düşüğü yani. Biz onu Evet. söyledik. Yani diğerlerine onu açıp bakabilirsiniz yani. Hani o seçtiğiniz üniversite falan her şeye göre çok değişkenlik gösteren bir şey. Biz ortalamasını söyledik yani. Şimdi ders işleyişi. Zaten konuyu direkt Ömer'e bırakalım. Ömer Ya burada için. şöyle, aslında hani sadece benden ziyade ben Kanada tarafını anlatırım, sen Türkiye tarafını anlatırsın Olur, mesela. öyle yapalım. Hani tabii bu şu an Kıyaslama şöyle gibi. diyeyim hani yine bizim araştırmamız var ama tabii ki burada kıyaslamayı da yapabiliriz. Mesela şimdi bizim aldığımız notlarda yani baktığımız şeylerde yine benim tecrübelerime göre Hı hı. mesela şimdi Kanada'da da dönem içinde çok fazla quiz, ödev ve testler var demişiz mesela. Bu çok aşırı doğru bir şey. Yani okulun başladığı ilk haftadan son haftaya kadar ödev yapıyorsunuz yani. Ve bu her dersi oluyor. Sürekli ödev yapıyorsunuz. Doğru. İlkokul çocuğu gibi. Bu kesin. Quizler falan onların tarihleri belli oluyor ama o da çok fazla oluyor. Tabii şöyle bir şey oluyor ama quizlerin değeri çok fazla olmuyor. Mesela 100 üzerinden değerlendiriliyorsa bütün kurs Hı hı. genelde quizler %5'ini alıyor. Ya şöyle diyeyim ama birinci quiz %5, ikinci quiz %5 ama testler mesela daha fazla değerli oluyor. Hatta bir de en son yine final oluyor. Finaller de biraz daha değerli. Misafirlerimiz var yine. Evet, arkada kuğular. Ama Kuğu değil, mesela kazlar. Türkiye'de nasıl? Türkiye'de nasıl? Türkiye'de üniversitelerde değerlendirme sistemi biraz daha vize final ağırlıklı diyebilirim. İşte dönem içi ödevleriniz olursa bile bir tane olur ya da bir tane projeniz olur ya da bir tane sunumunuz olur gibi, ya da bir tane demeyeyim de birkaç tane diyeyim yani. Çok daha azdır Ömer'inkine göre. Çünkü mesela şimdi Ömer'in ders programına da şahit oluyorum birebir. Tek bir ders başına kaç tane ödevin oluyordur mesela, ortalama diyelim dönemlik. Çok Ya fazla. 14 hafta var. Hadi ilk hafta vermedi diyelim. Genelde ilk hafta bile veren var. Bir de son hafta da vermedi diyelim mesela. En az 12 tane ödev yapıyorsunuzdur ya. Çok Ya fazla. minimum 10 ödev yapıyorsunuz her şeyde. Yani küçüklü, büyüklü ödev olarak muhakkak yapıyorsunuz yani. Evet. Onun dışında şöyle, Kanada'daki ödevler küçük ama sürekli diye geçiyor. Ve rubrik ile çok şeffaf diye not almışız. Şimdi rubrik ne? Rubrik dediğimiz şey şu. Ya bu rubrik dediğimiz şey aslında zorunlu gibi bir şey burada. Öyle söyleyeyim yani. Adam size bir ödev verdi ya da atıyorum proje verdi, bir şey verdi. Bunu verdikten sonra size rubrikini de vermek zorunda. Rubrik dediğimiz şey şu. Onu açıyorsunuz. İçinde diyor ki bakın sizin ödeviniz bu. 100 üzerinden değerlendiriliyor. Ve mesela işte giriş kısmı 5 puan. İşte referansları koyuyorsun 5 puan. Yani adam sana onu o kadar şeffaf bir şekilde veriyor ki sen ödevinden puanını aldığın zaman onu da işaretliyor. Diyor ki mesela bak referansını yanlış yazmışsın ya da Hı hı. yapmamışsın, bir şey yapmışsın. Ben diyor 5 puanı buradan kırdım diyor mesela. Hani onu o şekilde çok şeffaf bir şekilde görüyorsunuz. Hani çünkü şey diyemiyorsunuz yani. Ya bu adam da bana takmış niye böyle yapıyor diyemiyorsunuz yani. Feedback Çünkü, tarzı bir şey o aynen zaman, feedback değil mi? zaten ve hayır, işte daha bu ödev başında feedback yani. Anladım. Hani neyden ne kadar puan alacaksın Anladım. onu görüyorsun Hı hı. yani. Böyle bir şey var. Ama mesela şimdi Türkiye'de dediğin gibi nasıl? Türkiye'de mesela nasıl, ben kısaca söyleyeyim.
Türkiye'de zaten üniversiteye başlar başlamaz diğer bölümlerden ya da üst sınıftaki insanlardan duyuyorsunuz işte yok şu hoca bana takar, şöyle yaptım, şöyle oldu, şu hoca sıkıntılıdır, böyledir, şöyledir. Zaten o yüzden bölüme başlar başlamaz bir stres kaynağı oluyor açıkçası ve vize ve finallerden sallıyorum bir tane ders başından 5 aldınız ve 5 almadığınızı düşünüyorsunuz. Normalde kağıdınızı inceleme hakkınız var. Hani isteyip hocanızdan, profesörünüzden o kağıdı inceleyebilirsiniz. Ama insanlarda şöyle bir bilinç oluyor. Bende de dahil böyleydi. İşte ben bunu inceleme talebinde bulunursam puanım daha da kırılabilir. Bana takarsa ne olacak? Diğer derslerden de geçirmeyebilirse ne olacak gibi. Ben üniversite hayatım boyunca hiç kimseden kağıdımı inceleme talebinde bulunmadım. Yani mesela 5 aldım ya bir dersten. Neden 5 aldığım hakkında hiçbir fikrim yok. Ya da 20 aldım ya da mesela sallıyorum 80 aldım. Nedenini bilmiyorsunuz. Yani hocanın kendi puanlama sistemi tamamen ve kapalı. Yani size kağıdını gösteren hoca çok çok nadirdir Türkiye'de. Şimdi ben orada şöyle söyleyeyim. Ben de o zaman buradaki kısmı söyleyeyim. Finaldir işte yok sınav, puanlamadır. Şimdi bir kere zaten ödevleriniz dahil. Şimdi bazı ödevlere yüklüyorsunuz, bazılarını elden veriyorsunuz, bazılarını ikisini birden yapıyorsunuz falan. Ödevden bahsedeyim. Ödevden 100 bekliyorsunuz ama 80 aldınız mesela. Şimdi zaten hoca size o puanı verdikten sonraki ilk derste size o elden olan verdiği ödevi size geri veriyor. Oradan görüyorsunuz zaten neyden puan kırdığını. Evet. Ya da sadece sistemi yüklediyseniz de sistem üzerinden de ona şey yapıyor. Değerlendirme veriyor. Değerlendirmesini yazıyor. Yani nerede ne eksik var, ne var falan gibisinden. Onun dışında mesela sınav. Sınavdan dediğin gibi atıyorum mesela 100 üzerinden 5 aldın. Ya da atıyorum illa çok düşükten bahsetmemize gerek yok. Ya mesela sen 100 bekliyordun 80 aldın mesela. Sana kağıdını verdi. Ve sen inceliyorsun diyorsun ki sen ya benim için hala doğru bu diyorsun mesela. Mesela puan kırdığı yeri gördün hoca diyor ki şurası yanlış. Ama sen hesaplıyorsun ya da bir şeye bakıyorsun diyorsun ki ya bu doğru olması lazım. Sonra bunu sen hocana geri götürüyorsun ders sonunda mesela. Diyorsun ki ya tabii yine kibar olmak lazım. Hani yanlış puan verdin demek istemiyorum ama hani hocam işte yani şurası şöyle bence hala doğru olduğunu düşünüyorum diyorsun. Ve hoca ona baktı diyelim. Ya bu benim başıma gelen bir şey onu söyleyeyim bu arada. Yani. Eğer benim dediğim gibi ise yani benim dediğim gibi çıktı zaten. Aa dedi aslında doğru söylüyormuşsun sen falan dedi. Ve o puanı düzeltti. Atıyorum 95'e falan çıktı mesela o sınavım benim. Ve hatta üstüne dedi ki ben dedi sana bir de bonus puan veriyorum böyle bir şey yaptığın için. Çünkü hocanın yanlışını düzeltiyorsun mesela. Bu burada çok değerli hocalar için. Hani bu yüzden ekstra bonus puan bile alabiliyorsun. Ya da bu illa sadece sınavda olması gerekmiyor. Hoca derste bir şey yaptı. Yanlış yaptığını düzelttiğiniz zaman da size bonus puan veriyor. Hani derse katılım olarak gördüğü için bir de hatasını düzelttiğiniz için. Hani bu konuya girmişken hocaları da kıyaslayabiliriz mesela şu an. Olur. Hani istiyorsan ben anlatayım şu an. Önce sen anlat sonra ben anlatayım. Şöyle mesela burada bir kere hocalar size karşı inanılmaz kibar oluyor. Çoğu diyeyim yani. Tabi bazıları mizacı sert oluyor falan da. Şimdi en önemlisi bence kibarlıkları. İkincisi karşısındaki insana yani öğrenciye insan gibi davranmak zorunda. Yani sen bir şey sorduğun zaman cevap vermek zorunda. Sana hiçbir şekilde ırkçılık yapamaz, sana hakaret edemez. Ters belki konuşabilir ama onun da sonuçları olur. Onu da şöyle söyleyeyim. Şimdi burada genelde hocalar zaten kontratlı çalışıyor. Ya da atıyorum yine böyle kalıcı biri ise bile her ders bittiğinde dönem sonunda burada şeyler oluyor, anketler oluyor o hoca ile ilgili ya da dersle ilgili. Hani hem derste atıyorum mesela konuları eleştirebiliyorsunuz iyi ya da kötü falan diye. Bir de hocaları da eleştirebiliyorsunuz iyi ya da kötü diye. Şimdi böyle kontratlı oldukları zaman da mesela siz kötü puan verirseniz bir tek siz vermiyorsanız tabii ki mesela atıyorum 40 kişi var sallıyorum ki geç bize 40 kişi olmuyor genelde de 20 kişi var mesela atıyorum. 20 kişinin 18'i bu hoca hakkında kötü şeyler söylediyse bu sefer bu insanın kontratı uzatılmıyor mesela. Bir sonraki dönem ders alamıyor atıyorum. Ya da atıyorum hadi o dönemde alır bir sonraki dönem yine şikayet alırsa yine alamıyor mesela. Ya biz buna bir de şöyle söyleyeyim. Şimdi bu anketleri hocalar okuyabiliyor. Ama isimleri görmeden hani anonim olarak okuyabiliyor. Ve bunu siz illa dönemin sonunda yapmanız da gerekmiyor. Benim ilk dönemimden olan bir şey söyleyeyim. Bir tane hoca vardı. Gerçekten çok kötüydü yani. Hani o çok detayına girmeyeyim. Çok konuyu uzatmayayım. Hani bizim bölümümüzün başındaki kişiye biz dedik ki hani kadın gelmişti işte hoş geldiniz beş gittiniz falan arada sırada uğruyor. Öyle bir şey de var bu arada. Yani bölümünüzün en başındaki insan gelip sizi ziyaret falan ediyor bazen. Ona bizim sınıfta da temsilcimiz vardı bir tane. Hepimiz yazdık kağıda. Dedik bak şöyle yapıyor böyle yapıyor falan gibisinden. Kadına biz verdik. Kadın da hocayı uyarmış muhtemelen. Çünkü biz şöyle anladık. Çünkü biraz hoca serzenişte bulundu ama mesela hiç kimse de takmadı. Ben mesela o derse A artı olarak geçtim. Çoğu işte hadi A en kötü A eksi ne bileyim o şekilde geçti. Hani hocanın böyle bir şeyi olmuyor mesela. Ya bunlar beni şikayet etmiş.
İyi tamam o zaman ben Ay, bundan evet. sonra şöyle yapayım. İşte nokta hata varsa ben o soruyu saymıyorum o zaman. Cevabına 0 veriyorum demiyor. Benim burada deneyimlediğim hocalar cidden çok iyi. Kötü bile olsa, kötü bir insan bile olsa iyi gibi olmak zorunda, davranmak zorunda. Çünkü dediğim gibi anket var ve işini kaybedebilir yani. Evet. Şimdi Türkiye'dekileri de senden alalım. Türkiye'deki hocalar nasıl? Yani bu arada Türkiye'deki hocaların hiçbir şekilde bilgi birikimlerini, işte öğretiş şekillerini vesaire iyi değildir falan demiyorum. Çok çok değerli. Ne kadar profesörümüz var Türkiye'de de. Bir de bu genelleme de değil. Şimdi mesela Türkiye'de de çok mükemmel hocalar da vardır mesela. Atıyorum, Kesinlikle. soru soruyorsundur, çok cevap veriyordur. Kesinlikle ya da vardır. kendisi böyle direkt yardımcı olmaya çalışıyor. Kesinlikle vardır. Özellikle hatta profesör olmadan önce daha çok çabalayan genç işte araştırma görevlileri falan. Pardon mesela. burada ben profesör deyip duruyorum da burada bütün hocaları profesör dedikleri için pardon. Evet. Yani. Türkiye'de öyle bir şey Yani. yok yani işte ayrılıyor. Profesör olmanız için belirli bir Tabii, eğitim doğru, seviyesine gelmiş olmanız Doğru. gerekiyor. Araştırma Öğretim görevlisi, görevlisi. görevlisi olarak geçiyor pardon. Nasıl bir iletişimi var? Şimdi zaten genel olarak %100 bir kıyaslama yapamayacağım ama benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'deki şubeler biraz daha fazla sayıda. Yani benim 100 kişilik, 150 kişilik sınıflarım oldu. Tabii daha az sınıf şubelerim falan da oldu ama hani bazı dersleri 100-150 kişi aldığım oldu. Belki de onun da bir sebebi vardır ama hocalar sizin birebir isminizi bilmez. Yani sen onun için Elif olarak bir değer ifade etmiyorsun. Eğer kendini çok çok göstermiyorsan, ya derslerde inanılmaz aktif değilsen ve gerçekten mesela bazı öğrenciler vardır böyle üniversite öğretim hayatı boyunca akademisyenliği hedefleyen ve bunun için çalışmalar gösteren ve o yüzden biraz daha hocalara yanaşmaya çalışan öğrenciler vardır. Belki böyle birkaç tanesi çok sivrilip de hani hocanın aklına giriyordur falan ama onun dışında hocayla böyle birebir bir iletişim daha nadirdir, çok azdır. Sadece belki tez yazmak için işte yani her bölüm için öyle mi bilmiyorum ama benim bölümüm için zorunluydu en azından. Tez yazarken bir hocayla danışmanlık eşliğinde çalışıyorsunuz. O zaman biraz daha birebir iletişiminiz artıyor. Ama onun dışında yok işte 5 almışsın neden? Hani çok da umurunda değil. 20 almışsın neden? Çok da umurunda değil. İletişim biraz daha az dediğim gibi Türkiye'de. Yani böyle Ömer'in dediği gibi yok değerlendirmeymiş bilmem neymiş yok yani zaten. Onlar oranın Kadrolu işte. Hani o öyle kelimeyi olduğu için, unuttum. öyle Kadrolu. olduğu için şey yani öyle anket de yapsan bir şey de yapsan öyle ankete göre kimseyi kovamazlar yani. Ya ben anket olduğunu hatırlamıyorum bu arada. Eğer varsa hani yine benim bilgi eksikliğimdir. Ben üniversite hayatım boyunca anket yaptığımı hatırlamıyorum. Ama anket yapsan da zaten bir hocanın yerini oradan değiştirebileceğine de inanmıyorum açıkçası. Çünkü mesela üniversitelerde Türkiye'de çok dedikodu döner ya. Muhakkak duymuşsunuzdur işte yok şu hoca takmış, şu hoca aşırı sıkıntılıymış bilmem neymiş neler neler duyuyoruz Ya da. Türkiye'de ünlü olanlar var ya Twitter'da böyle bir ara çıktı ya. Neler bilmem ne neler üniversitesindeki şu hocanın işte insanlara, işte öğrencilere yaptığı şeyler hani bayağı böyle onun Evet, bir evet. de mentlerde falan başka hocalar falan Twitter'da Türkiye'de falan ünlüler neler yani. neler yani hani bunları duyuyoruz ona rağmen insanların kadrolarına herhangi bir değişiklik olmuyor öğretmenlerin. O yüzden ben açıkçası buna da inanmıyorum ama hani dediğim gibi bu bilgi kıyaslaması değil biraz daha iletişim kıyaslaması. Ama onun tek sebebini ben söylüyorum kontratlı olmamaları. Kontrat ve anket koyacaksın bak ondan sonra nasıl oluyor yani. Evet. Ya bu arada biz bakın yine şimdi linç yiyeceğiz muhtemelen de bakın Türkiye'deki hocalar kötü demiyoruz yani. Ama bu sistemden dolayı biraz daha öğrenciyle hocanın arasında buz var yani. Burada öyle bir şey yok ama. Çünkü olamaz yani. Mesela bir kere hocalar zaten maille ulaşmak çok basit. Hani mail attığınız zaman zaten 48 saat içinde çoğu dönüş yapıyor. Çoğu diyeyim bak %95'i. O 48 saat için dönüş yapmayan da kesinlikle bir işi vardır. Başına bir şey gelmiştir falan yani öyle söyleyeyim. Hadi onu da geçtim. Hocayla görüşmek için randevu falan alıyorsunuz. Hani Türkiye'de var mı? Bu bilmiyorum. Türkiye'de randevu sistemi yok ama şöyle bir şey çok acil bir konuysa eğer mesela ben birkaç kere bazı hocalarımın kapısını çalarak hani müsait misiniz deyip girdiğimi hatırlıyorum. O zaman da reddetmiyorlar bu arada. Konuşuyorlar seninle. Anladım. Mail yolu da bu arada yaygın. Öğretmenlerin okula ait bir yok işte Tabii, bilmem ne tabii. mail adresi var. Mail attığınızda %95 diyeyim cevap alıyorsunuz zaten. Hani süresine emin değilim şu an ama onun dışında bir de tabii pandemiden sonra biraz daha bu uzaktan eğitimin yaygınlaştığı zamanlardan itibaren de biraz daha o sistem üzerinden de iletişime geçtiğimiz falan da oluyor. Yani yüz yüze iletişimden bahsedeyim. Yüz yüze iletişim biraz daha az. Evet. İşte burada da hocaların zaten genelde bir de normal haftalık çalışma saatlerinin dışında içinde diyeyim daha doğrusu ofisleri oluyor. İşte bir tane A binasında, B binasında şu ofis diye. Oraya gidip yine hocayla görüşebiliyorsunuz ve dediğim gibi burada sadece ya şöyle de bir şey var. Mesela hocayı siz kendinize çok yakın gördünüz. Gidip dertlerinizi bile anlatabilirsiniz yani. Hani bu şekilde hocalarla dertleşebilirsiniz bile. Bu arada biz Ömer'in okuluna gittiğimiz ve okul turu videosu çekmeyi düşünüyoruz. İşte kampüsün içi nasıldır, laboratuvarlar nasıldır, işte ortamlar, kafeler falan filan. Böyle bir video çekmeyi düşünüyoruz. Bu videodan onu ayırmak istedik çok uzun olmasın diye. Ama mesela senin burada laboratuvar derslerin çok fazla ve uygulamalı eğitim
benim Türkiye'ye gözlemlediğim kadarıyla çok çok fazla. Çünkü Türkiye'de de mesela bizim laboratuvar derslerimiz vardı. Yok işte sergilik ölçtüğümüz vesaire böyle şeylerimiz vardı işte bir sürü. Ya birkaç tane vardı hatta öyle diyeyim. Ama hem doğal olarak işte devlet üniversitesi olmasının sebebiyle ekipman eksiği çok fazlaydı. Hem de her öğrencinin bunu deneyimleme şansı olmuyordu. Mesela orada sadece öğretim görevlisi, profesörünüz ya da artık neyse onu deniyor. Siz izliyorsunuz gibi bir şey. Ama buradan mesela laboratuvar derslerinin farkını birazcık anlatmak ister misiniz nasıl Anlatayım olduğunu? tabii şöyle. Ya şimdi ben Türkiye'dekini bilmediğim için o yüzden çok şey yapamadım. Şimdi bir kere zaten college dediğimiz şey bence Türkiye'de karşılığı meslek yüksekokulu gibi bir şey bence. Daha çok mesleğe yönelik olan şey, teorikten ziyade. Evet. Şimdi o yüzden bizim zaten daha fazla laboratuvar falan derslerimiz var. Şimdi bunu da şöyle, laboratuvarda bir kere zaten bir şey yapılıyorsa bunu herkes yapmak zorunda. Tek tek hoca diyor ki bak sen yaptın mı, sen yaptın mı? Hani bunu tek tek yaptırıyor ve atıyorum çimento mu yapılacak? 3 tane yaptırıyor, 4 tane yaptırıyor mesela ve ondan sonra bunu kırıp atıyorsun yani. Çöpe atıyorsun da o çöpü tabii dönüşüm bir şekilde onu ayarlıyorlar. Ve başından sonuna kadar atıyorum siz çimentoyu yapıyorsunuz, işte suya koyuyorsunuz, işte belli bir hafta bekliyor. O arada da teorik derslerini görüyorsun yine atölyede falan filan. Onun dışında işte ölçümleme dersi yapıyorsun ki hatta bunu adam şöyle yapıyor. Mesela ölçümleme yaparken dümdüz zemini ölçtürmüyor mesela. Atıyorum işte yüksekliği de ölçüyorsun bilmem ne ve okuldan ona göre yerler seçmen gerekiyor. Ona göre ölçmen gerekiyor. Ekipmanı adam sana direkt veriyor. Hani bir tane yok. Her ekipmandan en az 5-6 tane var. 5-6 gruba ayırıp yapıyorsun falan. Hani o konuda çok iyi gerçekten de. Hani ya şey yapmıyor mesela bir tane slayttan açıp bakın bu alet şunu yapar bunu yapar demiyor. Onu anlatıyor, size veriyor ve size kullandırıyor, püf noktalarını söylüyor. Hatta onun testi de oluyor. Hani normalde oluyor da biz yetiştiremediydik onu. Buldu adam. Adamın drone'u düştüydü de onu buldu. Yarım saattir ona bakıyorum ben de. Bak mesela 2 kişi orada şu an kanoyla gelmişler. Adamın onu bulmasına yardımcı oluyorlar ve çok sevindiler mesela şu an yani. Ne kadar güzel. Neyse. Dediğimiz gibi laboratuvar dersi gerçekten çok fazla ve çok etkili bence. Evet. Yani bu şekilde. Mesela ben lisansüstü bir programa Ömer'in gittiği college'da başlama ihtimalim vardı. O yüzden 2 hafta falan eğitim alma şansım oldu. Ve orada ilk girdiğimde mesela Türkiye ile en büyük fark olarak gördüğüm şey böyle her katta her binanın içinde inanılmaz fazla laboratuvar var. Yani o teorik olarak gördüğünüz neredeyse her konuyu uygulamalı olarak gözlemleme şansınız çok yüksek. Ve mesela Ömer bana sürekli anlatıyor işte az önce kendi de dediği gibi. Hani bunu birebir yapıyorlar. Yani sadece bir kişi yapıp da bir kişi izlemiyor ya da sadece hoca yapıp da izlemiyorlar falan. Bence bu işte derse katılım açısından, insanların motivasyonu arttırma açısından ya da direkt o bölümle alakalı çalışma hayatına katkı sağlamak açısından çok çok değerli ve çok güzel bir şey. Bizim ilkokuldan itibaren daha teorik bir eğitim sistemimiz var. Burada biraz daha uygulamalı. Daha ezbere dayalı ya. Yani Aynen. bunu söylerim ben yani gayet ezbere dayalı yani. Evet. Doğru. Yani üniversite giriş sınavın bile yani. Hani insanın mesela tek sınavla insanın kaderini değiştiren bir şey. Bak mesela burada ne olmak istiyorsan gidip okuyorsun bu kadar yani. Evet mesela burada herhangi bir sınav sistemi yok zaten. Ömer'in de dediği gibi eğer lisansüstü bir program okuyacaksanız üniversite puanınızla ya da üniversite dereceniz yoksa lise puanınızla başvuruyorsunuz. Okul sizi değerlendiriyor sosyal hayatınıza, niyet mektubumuza göre. Kabul alıp almayacağınız ondan sonra belli oluyor. Buralı olduğunu düşün. Lise bitiyor mesela. Sen ne istediğine karar veriyorsun. Hani doktor mu olacaksın? Evet. İşte mühendis mi olacaksın? Ya da atıyorum 2 yıllık okuyup sonra direkt meslek hayatına mı atılmak istiyorsun? Hani ona göre direkt parasını veriyorsun, giriyorsun. Bu arada şunu da belirteyim. Biz mesela şimdi okul fiyatlarından bahsederken ben mesela $30.000 dedim ama bu Kanadalı bireyler için $9.000. Yani Yıllık olarak değil mi? Tabii. Biz 3 kat daha fazla veriyoruz yani Kanada vatandaşlarına nazaran yani. Öyle söyleyeyim. Hem vatandaş olanlara hem de PR olanlara herhalde. Tabii bir de PR'ınız da varsa o zaman da daha ucuz oluyor yani. Aynen. Yani o yüzden hatta ben şöyle düşünüyorum. İşte hani 2 yıllık okuyayım. Sonra işte işe gireyim, PR alayım, sonra devam edeyim falan filan. Yani başka videoların konusu bunlar. Bizim araştırmalarımız bu şekildeydi. Yani genel geçer bilgiler, Ömer'in deneyimlerine bağlı olarak biraz da araştırdık işte. Bilgiler. Daha sonra dediğimiz gibi işte bir kampüs turu, okul turu, belki laboratuvarları falan gösteririz. Öyle bir video da yapmayı düşünüyoruz. Yani bu anlattıklarımızı sadece öyle hayal etmenize gerek yok. Ben gider kalıcıda çekerim yani. Aynen. Kendinize iyi bakınız. Evet. İzlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederiz. Lütfen abone olalım. Yorum yapalım ama düşünerek lütfen de yani. Görüşmek üzere. Görüşürüz.